Merhabalar, Atölyeme hoş geldiniz. Adım Fikret Akıcı. Hobi amaçlı ahşap ve metal işleriyle uğraşmaktayım. Daha önce sahte şarj el aletleriyle ilgili 2 tane video çekmiştim. Ee, O videoların altına gelen yorumları cevaplamak için de, soruları cevaplamak için de bu üçüncü videoyu çekiyorum. Daha önceki karşılaştırma videosunda orijinal DeWalt'ın aküsünün sadece 1/3'ünü kullanmıştım. Sahtenin aküsünü tamamen bitirmiştim ama bu bir karışıklığa neden olmuş. O yüzden şimdi iki aletin de akülerini tamamen bitirene kadar hem ahşapta kaç vida attığını, kaç delik deldiğini ve betona kaç delik deldiğini hep beraber göreceğiz. Şimdi istediğiniz gibi detay çekimle incelememize başlayalım. Yakın incelemeye gelecek olursak aralarındaki en büyük farklar ebat farkı. Gördüğünüz gibi ilk anlaşılan, ilk göze çarpan şey ebatların farklı olması. Bu yaklaşık 1 kiloluk bir makine. Bu neredeyse 2 kiloya yakın bir makine. Aslında ilk başta daha önceki videolarımda bunu söyledim. 20 volt siz zaten kullandırması gereken önemli husus. Normalde DeWalt Türkiye'ye 20 voltluk şarj aleti yollamıyor. Bu bana yurt dışından geldiği için yurt dışında Amerika'da 20 volt var. Yurt dışından geldiği için bu 20 volt ama Türkiye'de şu anda sahteler 24 voltta satılıyor. Yani 20 voltta görürsünüz bilin ki o sahte. 24 volt zaten sahte. Madrenden başlayalım. Bu parçanın adına mandren deniyor. Ucu taktığımız, söktüğümüz yere verilen at. Bu orijinalde burası komple metal gördüğünüz gibi. Ve bu kilitli mandren. Yani ben buna bir şey takacağım zaman, taktığım veya söktüğüm zaman ben bunu sıkıştırınca mandren dönmüyor. Yani benim gücümle dönmesi mümkün değil. Sahtesinde bu mandren tamamen plastik. Ve ben buna bir şey sıkıştırmak istersem eğer bakın dönüyor. Yani sıkıştırma yapamıyorum. Bunun dönmesini engellemek için bu alttaki noktayı tutup öyle çevirmem gerekiyor bunu. Aksi durumda zaten dönüyor. Orijinalin tork gücü 13 kademe. Bunu da sayarsak 14 kademe kadar tork yapılmış. Sahtesinde ise 18 kademe tork var. Gördüğünüz gibi 18 kademe tork var. Orijinalinde eğer delme yapacaksanız buradaki bileziği çevirmeye devam ediyorsunuz. Delme, beton deleceksiniz de betona getiriyorsunuz. Çekici getiriyorsunuz. Çekiş duvar delmeye geliyor. Sahtesinde ise vidalama yapacaksınız. Vidaya delme yapacaksınız. Delme noktasına duvar deleceksiniz de çekici getiriyorsunuz. İkisinde de vites ayarı var. 1 ve 2. Sadece ters. Yani bir daha yavaş ve güçlü, iki daha hızlı ve biraz daha güç olarak zayıf. Orijinalinde zaten bu aynı şekilde var. Onun dışında dönüş yönünü değiştirmek için buradaki tuş sahtesinde de aynı noktada. Hassas tetik ikisi de. Bunu yavaş basarsam yavaş dönüyor. Hızlı basarsam hızlı. Orijinali de aynı şekilde yavaş yavaş, hızlı hızlı. Aralarındaki en büyük farklardan bir tanesi şu aslında orijinal DeWalt'ların akü güç göstergesi pilin üzerindedir. Basıncısı ne kadar gücü olduğunu gösterir. Bırakınca da söner. Sahtesinde buraya yapmışlar bunu. Elim tetiğinden dokunduğum zaman gördüğünüz gibi yanıyor ışıkları. Ama bu doğru göstermiyor. Bu birden sıfırlanıyor. Yani aradaki kademeyi göremiyorsunuz bile. Yani tam dolu sanarken birden sıfıra düşebiliyor. Bu arada mandrenlerde şöyle bir fark var aslında. Onu da söyleyeyim hemen. Orijinal DeWalt'ın genelde bu tip aletlerin mandrenleri 13 mm'ye göredir. Bu sahtesininki 10 mm. Onun dışında DeWalt zaten artık markaların çoğu da artık brushless modeline geçiyor. Elimde brushless modeli var. Bu tabii ki brushless değil. O brushless modeli. Zaten 18 voltlar da artık yerini brushless terk ediyor. Gördüğünüz gibi aralarındaki farklar bu şekilde. Videonun altına gelen sorulardan bir tanesi de buydu. İçlerindeki pillerin kaç tane olduğu. Bakın orijinal ve sahtesi. Orijinali 20 volt 4 amper. Sahtesi de 24 volt 5 amper olduğunu söylüyor. Zaten ebatlardan böyle bir şeyin olmadığını anlamak çok zor olmasa gerek. İçlerine gelecek olursak sahtesinin içerisinde 3 tane lityum iyon pil var. Sadece 3 tane var. Orijinal içerisinde ise 10 tane var gördüğünüz gibi.
Farkındaysanız burada birçok soket var. Yani orijinalde 5 soket var. Sahte olanda sadece 2 soket var. Bunun nedeni aşırı yük çektiğinde, pilin biri bozuk olduğunda, çok fazla ısındığında pil adaptörüne haber veriyor. Yani bu soketlerin fazla olmasının nedeni o. Ama sahtesinde tabii ki böyle bir özellik yok. Voltajlarına gelecek olursak zaten daha önce ölçmüştük. Bu tam dolu olan pil. Ters bağlamışız. Düzeltip tekrar ölçelim. Orijin gördüğünüz gibi 11.50 volt gibi bir güç çıkıyor 24 voltluktan. Bu da orijinalini buradan direkt ölçelim. 18.87 volt olarak bir değer görünüyor gördüğünüz gibi. Aletlerin arasındaki performans farkını gördünüz. Tabii ki bu videonun amacı bu ürünü al, bu ürünü alma demek değil. Ama eğer alıyorsunuz ürünün sahte olduğunu ve performansının ne olduğunu görüp almanız için böyle bir video hazırladım. Bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Atölyemde elektrikli aletlerin tanıtımları, şarj aletlerin tanıtımları yanı sıra kendi yap köşeleri de var. Bu kendi yap köşelerinde atölyelerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz ya da hobi alanlarınızda, evlerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz belki nacizane yeni fikirler bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.